Herkese selamlar. Hobilgi kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza minik Osimen'le geldim. Minik diyorum çünkü boyu 20 santim. Osimen'in özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ayakkabılarını bacakları örerken bacakla birlikte ördüm. Şortunu giydirip çıkarabilirsiniz. Forması da düğmeli, giydirilip çıkarılabiliyor. Maskesini de çıkarabilirsiniz, sabitlemedim. Bacaklarında tel kullanmadım. Kollarında tel kullandım. Kollarında elyafla doldurmadım. Ben Osimen'i örerken ince bir ip kullandım. Gazal Baby kotonu. Diğer pamuklu ipleri kullanacaksanız onlar daha kalın. Boyut biraz büyür. Kullandığım tüm malzemeleri videolarımın açıklama kısmında belirtiyorum. Video içerisinde anlatırken de renk kodlarını sizinle paylaşıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Maskesini çıkaralım. Şöyle maskesi. Bu bebeği örüp farklı takımlardan bebekler de oluşturabilirsiniz. Osimen yapan özelliklerinden biri ten renginin koyu olması, maskesinin olması, saç şeklinin biçimi. Onun dışında siz bunları öreceğiniz kişinin özelliklerine göre değiştirebilirsiniz. Formasının rengini değiştirirsiniz. Maske örmezsiniz. Ten rengini değiştirirsiniz. Saçlarının şeklini, rengini değiştirirsiniz. Ayrıca kız bebek bile örebilirsiniz. Ben daha önce Osimen'i 35 santimlik şekilde de örmüştüm. Daha büyüğünü de örmüştüm. Kanalımda bulunuyor. Örmek isterseniz yorumlara sabitleyeceğim linkini. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir takipçim oğluna 35 santimlik Osimen'i örmüş. Kızı da Osimen'in kızı Hayli Osimen'i örmesini istemiş. Ben de ona şu öneride bulundum. Bu bebeği örelim. Şort yerine etek örelim. Saçlarını da siyah örelim ve bukleleri daha uzun örelim dedim. Hatta pofuduk gibi ipler var. Nako'nun spagetti ipi mesela. Hiç peruk örmeden onu da ekebilirsiniz kafaya. Ben esmer bebek örmüştüm. Kanalımda mevcut. Orada ten rengi koyu bir bebek örmüştüm. Saçında Nako'nun spagetti ipini kullanmıştım. Saç yapımını oradan da izleyebilirsiniz. Dilerseniz onun da linkini aşağıda paylaşırım. Bir de sizinle kıyafetsiz halini paylaşayım. Şöyle. Dilerseniz şimdi Osimen bebeği örmeye geçelim. Ama öncesinde ördüğüm oyuncakları beğeniyorsanız yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Ayrıca profilimde Instagram hesabımın linki bulunuyor. Ördüğünüz oyuncakların fotoğraflarını bana oradan ulaştırırsanız gördüğümde çok mutlu olurum. Ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Şimdi Osimen bebeği örmeye geçelim. Keyifli örgüler, kolay gelsin. Kolları örmekle başlayalım. Kolların ikisi de aynı. Birini öreceğiz, diğeri de aynı şekilde olacak. Şöyle tende kahverengi bir ip kullanacağım.
Gazal Baby Koton'un renk kodu da 3455. Tığımın numarası da 2. Örmeye başlayalım. Önce sihirli halka yapıyorum. Şu orta parmağıma ipimi doluyorum. Şu devam eden ipten, şundan ip alıyorum. Bir kilit zincir oluşturdum. Halkanın içerisine sık iğneler örüyorum. 1, 2, 3. 3'ü tekrar örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Kısa ipi çekiyorum. Halkayı kapatıyorum. Sihirli halkanın içerisine 7 sık iğne ördük. İşaretleyici ip alıyorum. İnce ip tercih ediyorum. Örgüde delik oluşmasın diye. Şimdi çapraz sık iğne öreceğim. İlk ilmeğime batıyorum. Şöyle tığın üzerinden ip alıyoruz normalde sık iğne örerken. Ama çapraz sık iğnede tığı ipin üzerinden geçiriyoruz. Bu şekilde öreceğim. Çapraz sık iğne ile öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiç arttırma, eksiltme yapmayacağız. 7 sık iğneyi kol boyunca öreceğiz. İçerisinde tel, şimdi yerleştirmeyeceğim. Elyaf da koymayacağım. Şimdi düz bir şekilde 7 sık iğneleri 18 sıra örelim. Bir kere ördük. 18 sıra daha örelim. 7 sık iğneleri 19 sıraya tamamlayalım. 7 sık iğneyi 18 sıra ördüm. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Kolumuz bitti. Bu koldan bir tane daha örelim. Bacakları öreceğiz. Sol bacağı örmeyle başlayacağız. Ama önce ayakkabıyı öreceğim. Beyaz renkli iple. Ayakkabıyı bacakla birlikte örüyoruz. 5 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci zincire batıyorum. Arttırma yapıyorum. Çift battım. Sonra 1, 2 sık iğne örüyorum. Son zincirime 4 kere batacağım. 1, 2, şurada ip kaçtı. 2, 3.'yü şöyle karşıya geçerek batıyorum. 3, 4. Aynı zincire 4 kere battım. Şu karşıya 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Son ilmeğime arttırma yapıyorum. Sayımız 12 oldu. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldu sayımız. İşaretleyicimi aldım. Bu sırayı tekli trabzanlarla öreceğim. Tığımın üzerine ip alıyorum. İlk ilmeğime batıyorum. Tığımın üzerindeki 3 ipi aynı anda çıkarıyorum. Tekli trabzan yaptım. Bir kere daha batacağım aynı ilmeğe, arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım. İkinci arttırmamı yapıyorum. Bir tekli trabzan örüyorum. 4 tane arttırma yapacağım. 1, 2,
3, 4. 4 arttırma yaptım. Bir tekli trabzan öreceğim. 2 tane arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım. 2 arttırma yaptım. 2 ilmeğim kaldı. Onlara da tekli trabzan örüyorum. 1, 2. Sayım 20 oldu. Bizim ilmeklerimizde bir ön ilmekler, bir de arka ilmekler var. Biz arka ilmekleri bilo, önlere filo diyoruz. Sık iğneler halinde öreceğim şimdi. Arka ilmeklerden, bilolardan öreceğim 20 sık iğneyi. Şöyle bilolardan. Bir sıra bilodan 20 sık iğneyi örelim. Bir sıra bilodan 20 sık iğneyi ördüm. Şimdi her iki ilmeği alarak öreceğiz. Sık iğneleri 1, 2. Düz bir şekilde bir sıra 20 sık iğneyi örelim. Bir sıra 20 sık iğneyi ördüm. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ördüm. 6 tane azaltma yapacağım. Azaltmaları ön ilmeklerden yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 azaltma yaptım. 3 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Sayım 14 oldu. Bir sıra 14 sık iğneyi örelim. Bir sıra 14 sık iğneyi ördüm. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 defa azaltma yapacağım. 1, 2, 3, 4 azaltma yaptım. 2 sık iğnem kaldı. 1, 2. Sayım 10 oldu. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı iple çorap yapacağız. Şöyle Gazal Baby Cotton'un renk kodu 34-39. Bununla öreceğim çorabı. Başta şöyle biraz fazla ip bırakıyorum. Daha sonra beyaz iple birbirine bağlayıp sabitleyeceğim sökülmesin diye. İpimi geçirdim beyaz iplerin arasından. 10 sık iğnemiz vardı. 10 sık iğneyi şimdi şöyle arka ilmeklerden, bilolardan öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 sık iğneyi ördüm. Şu başta bıraktığım kırmızı iple beyaz ipi birbirine düğümleyeceğim. Şimdi 10 sık iğneyi 2 sıra daha öreceğim. Biloğdan örmüştük. Bunları düz bir şekilde örüyoruz. Ve içerisine elyafla dolduracağım. 2 sıra 10 sık iğneyi örelim. 2 sıra 10 sık iğneyi ördüm. İçerisinde elyafla doldurdum. Sıkı bir şekilde doldurdum. Tel kullanmayacağım çünkü. 4-5 sırada bir oyuncakların içine elyafla dolduralım. 10-15 sırada bir uzun aralıklarla doldurursak aynı yere toplanır elyaflarımız. Eşit aralıklarla dağıtamayız. Sık aralıklarla elyaf dolumu yaparsak daha eşit dağılır elyaflar. Şimdi renk değiştireceğim. Son ilmeğimden iplerimi çıkarmadım. Sarı renkli ipe geçeceğim. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Şurayı biloğdan örmüştük. Şurada kısa çizgiler var. Bunlar bizim filolarımız. Buradan daha sonra ipimi geçirip sık iğne öreceğim. Şimdi sarı ipe geçelim. Şöyle bir sarı kullanacağım. Yine Gazal Baby Coton'un 34-39 renk kodlu ipini kullanacağım. Kırmızı ipimi kesmiyorum. Yine öreceğim çünkü. 3 sık iğne örelim. 1 2 3. Bir arttırma yapalım. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir arttırma yapıyorum. Sayım 12 oldu. Şimdi kırmızı ipe geçeceğim. Bir sıra 12 sık iğne öreceğim kırmızıyla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi ten rengi ipe geçiyorum. Yani kahverengi tende kullandığım ipe. 12 sık iğneyi bir de bununla öreceğim, bu iple. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şu başta bıraktığım sarı iple kırmızı ipi birbirine bağlayacağım. Bunları kesiyorum. Şurada başta bıraktığım
kahverengi iple sarı ipi de birbirine bağlıyorum. İkisini de kesiyorum. Bu sırada 12 sık iğneyi biloğdan öreceğim. Arka ilmeklerden örüyorum. Örelim bir sıra 12'yi biloğdan. Bir de içerisine elyafla dolduralım. Bir sıra biloğdan 12 sık iğneyi ördüm. İçerisine doldurdum. Şuradaki filolardan daha sonra ipimizi geçirip sık iğneler öreceğiz. O yüzden biloğdan ördük. Şimdi 12 sık iğneyi 2 sıra örelim. 12 sık iğneyi 2 sıra ördüm. 3 sık iğne örelim. 1 2 3. Bir azaltma yapıyorum. Beş sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir azaltma yapıyorum. Sayım 10 oldu. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 4 tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 arttırma yaptım. Sayım 14. Bir sıra 14 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 2 arttırma yapıyorum. 1 2 4 tane azaltma yapıyorum. 1 2 3 4. Bir ilmeğim kaldı. Ona da arttırma yapıyorum. Sayım değişmedi. 14. 14 sık iğneyi 7 sıra örelim. İçerisinde elyafla dolduralım. 14 sık iğneyi 7 sıra ördüm. Şimdi son sıradayım. 3 sık iğne öreceğim. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Ben kestim. Şuralarda bilolara ördüğümüz kalan filolara sık iğneler örelim demiştim ama örmeyeceğim, vazgeçtim. Böyle güzel oldu. Bu şekilde bırakacağım. Şuraya şöyle kırmızı ipimi geçirdim. Bağcık yapalım. Şöyle batıyorum şuradan. Şuraya batalım. Göz kararı batıyorum. 2 ilmek alacağım şöyle. Alt sıradan da aynı şekilde.
Şöyle. Oradan da 2 ilmek alıyorum. Az önce battığım yere tekrar batacağım. Bu şekilde bunları düğümleyeceğim birbirine. İçeri alacağım ipleri. Sol bacağımız bitti. Sağ bacağı da aynı bu şekilde örelim. Son sıraya kadar örelim. Son sayıda ilmek sayısı farklılığı olacak. Şimdi sağ bacağı da sol bacakta olduğu gibi son sıraya kadar örelim. Sağ bacağı son sıraya kadar ördüm. Şimdi son sırayı örelim. 10 sık iğne öreceğim. Son sıraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sağ bacağımız da bitti. İpi kesmiyorum. Gövdeyi örmeye devam edeceğim. 2 zincir çekiyorum. Sol bacağı alıyorum. 14 sık iğne örmüştük. Bacağımızda 14 sık iğne vardı. O yüzden 14 sık iğne öreceğim. Şu daha önce batmış olduğumuz ilmeğe batmayacağız. Yanındakine batıp örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 2 zincirin üzerine 2 sık iğne öreceğim. Zincirlerin düz yüzünü kendime çevirerek şöyle öreceğim. Bir, iki. Şimdi sağ bacağı 14 sık iğne öreceğim. 1. Şuraya batmış olduğum ilmeğe batmadan ördüm. Yani şu daha önce batmış olduğum ilmeğe batmadım, yanındakine battım. Bu sefer de şurada bir delik oluştu. O yüzden şöyle öreceğim. Daha önce batmış olduğum ilmeğe tekrar batıyorum şuraya. Şuraya tekrar batıyorum. Tığımın üzerinden ipleri çıkarmıyorum. Sonraki ilmeğe batıyorum. Tığın üzerinde şu elyaflar çıkıyor. Tekrar gösteriyorum. 14 sık iğne öreceğim sağ bacağı. Şu batmış olduğum ilmeğe batıyorum. Tığımın üzerinde 2 ip var. Sonraki ilmeğe de batıyorum. Tığımın üzerindeki 3 ipi aynı anda çıkarıyorum. 1 ilmek ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şu aradaki 2 zincirin üzerine 2 sık iğne öreceğim. 1 2 sayımız 32 oldu.
7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir arttırma yapalım. 7 sık iğne bir arttırmayı 4 kere öreceğiz. Bir kere ördük. 3 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 36 olacak. 7 sık iğne bir arttırmayı toplamda 4 defa ördüm. Sayım 36. 36 sık iğneyi 4 sıra örelim. 36 sık iğneyi 4 sıra ördüm. Tekrar şimdi sayımızı düşüreceğiz. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğne bir azaltmayı 4 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 32 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. Sayım 32. 32 sık iğneyi bir sıra örelim. 32 sık iğneyi bir sıra ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir azaltıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı toplamda 4 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 28 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. Sayım 28. 28 sık iğneyi 7 sıra örelim. İçerisinde elyafla dolduralım. 28 sık iğneyi 7 sıra ördüm. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi kolumu yerleştireceğim. İç taraftan öreceğim. 3 sık iğne koldan, 3 sık iğne gövdeden alacağım. Bir koldan aldım. Gövdeden alıyorum. Bir sık iğne. 2 3 sık iğne ördüm. Gövdeye 10 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Diğer kolu alıyorum. Yine iç taraftan üçer ilmekle yerleştireceğim. 1 2 3 5 sık iğnem kaldı. Onları örüyorum. 1 2 3 4 5. Sayım değişmedi. 28. 7 sık iğne örmüştük gövdeye. Örelim. 1 2 3 4 5 6 7. Kolda 7 sık iğnemiz vardı. 3 sık iğnesini önceki sırada ördük. Şimdi 4 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4. Gövdeye 10 sık iğne örmüştük. Örelim. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kola 4 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne örmüştük. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5. Kollara tel yerleştireceğim. Şöyle 16 santimlik tel kestim. Bu telin kalınlığı 1,5 milimetre kalınlığında. Ben internetten sipariş vererek temin etmiştim. Ama elektrikçilere gidip plastik kaplı elektrik de alabilirsiniz 1,5 milimetre kalınlığında. O da olur. Bir uçlarını şöyle içeriye kıvırdım. Bir ucunu bantladım kağıt bantla. Şöyle diğer ucunu da birlikte bantlayalım. Kağıt bant şart değil. İple de sarabilirsiniz. Kollara geçirelim. Bacaklarda kullanmadık tel. Şimdi örmeye devam edeceğiz. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı 4 kere öreceğim. Bir kere ördüm. 3 kere daha örelim. 5 sık iğne bir azaltmayı toplamda 4 defa ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. Sayımız 26 oldu. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 2, 3, 4. Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne bir azaltmayı da 4'e tamamlayalım. Bir de içerisine elyafla dolduralım. 4 sık iğne bir azaltmayı toplamda 4 defa ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. Sayım 22 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir azaltıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı da 4 defa örelim. 3 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 4 defa ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Onları da öreceğim. Sayımız 18 oldu. Bu sırada bir sık iğne bir azaltma yapacağız. 6 defa bir sık iğne bir azaltma. Bir kere yaptım. Bir sık iğne. Bir azaltma. 2 kere. Bir sık iğne. Bir azaltma 3 kere. Bir sık iğne. Bir azaltma 4. Bir sık iğne. Bir azaltma 5. Bir sık iğne. Bir azaltma 6. 6 kere azaltma yaptığım için sayım 12'ye düştü. Şimdi 12 sık iğneyi 2 sıra örüp boyunu oluşturacağız. Son bir defa daha boş kalan kısımları elyafla dolduralım.
12 sık iğneyi boyunda bir sıra ördüm. 2 sıra değil. 2 sıra olunca çok uzun olacaktı. Bir sıra ördüm 12 sık iğneyi. Bir zincir çektim. İpimi uzun kestim. İpi uzun keselim. Çünkü bu iple gövdeyle kafayı birbirine dikerek birleştireceğiz. Gövdemiz bitti. Şöyle göstereyim. Şimdi kafaya geçelim. Kafayı örelim. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içerisine 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halkayı kapatıyorum. Her bir ilmeği arttırma yapalım şimdi. 7 arttırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arttırma yaptım. Sayım 14 oldu. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne bir arttırmayı 7 defa öreceğiz. Sıranın sonunda sayımız 21 olacak. Bir sık iğne bir arttırmayı toplamda 7 defa ördüm. Sayım 21. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2, bir arttırma. Bu sırada 2 sık iğne bir arttırmayı toplamda 7 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 28 olacak. Arttırmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. Sayım 28. 3 sık iğne örelim. 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne bir arttırmayı 7 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 35 olacak. Arttırmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. Sayım 35. 4 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4. Bir arttırıyorum. 4 sık iğne bir arttırmayı sıranın sonuna kadar yapalım 7 kere. Sıranın sonunda sayımız 42 olacak. Sıranın sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. Sayım 42. 42 sık iğneyi bir sıra örelim. 42 sık iğneyi bir sıra ördüm. 13 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sık iğneyi ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bu 13 sık iğne bir arttırmayı 2 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 45 olacak. 13 sık iğne bir arttırmayı 2 kere daha ördüm. Sayım 45 oldu. 45 sık iğneyi 5 sıra örelim. 45 sık iğneyi 5 sıra ördüm. 14 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir arttırma yapıyorum. 14 sık iğne bir arttırmayı 2 kere daha örelim. Yani 3'e tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 48 olacak. 14 sık iğne bir arttırmayı toplamda 3 defa ördüm. Sayım 48. 19 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 19 sık iğneyi örelim. 19 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlayacağım. Buraya değil, şuraya batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Yine bir ilmek atlıyorum. 1, 2, sıranın sonuna kadar 19 sık iğne öreceğim. Bu ilmek atladığım boşluklara kilitli gözlerimizi yerleştireceğiz. Sayımız 48'de 2 ilmek atladığımız için sıranın sonunda sayımız 46 olacak. Şimdi kalan 19 sık iğneyi örelim. Kalan 19 sık iğneyi ördüm. Sayım 46. Bu sırada 46 olan ilmek sayımızı 48'e çıkaracağız. Şurada ilmek atlamıştık. Boşluklar vardı. Oralara sık iğneler öreceğiz. O kısmı da göstereyim size. Şimdi o boşluklara kadar gelelim. 19 sık iğneyi örelim. 19 sık iğneye geldim. Şu ilmek atladığım boşluğa bir sık iğne örüyorum. İki göz arasında 8 sık iğne vardı. Onları örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonraki boşluğa da bir sık iğne örüyorum. Kalan 19 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda sayımız 48 olacak. Kalan 19 sık iğneyi de ördüm. Sayım 48. 48 sık iğneyi 2 sıra örelim. 48 sık iğneyi 2 sıra ördüm. Şimdi şu boşluklara kilitli gözlerimizi yerleştirelim. 8 milim büyüklüklere. Kilitlerini takalım. Kilitlerini taktım. Benim gözlerim oynamıyor. Sıkı bir şekilde yerleşti. Kilitlerim sağlam. Bazı kilitler sağlam olmuyor. Gözler yerinden oynayabiliyor. O gibi durumlarda şu siyah kısmı yakabilirsiniz sabitlemek için. Şimdi kulak da yapalım. Yapalım kulağı. Şöyle bir parça ip aldım. Uçlarda ip bıraktım. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içerisine 5 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Halkayı kapatacağım. Örgünün şöyle düz yüzünü kafaya yerleştireceğiz. Bir ipim yukarıda, bir ipimin aşağıda olması lazım ama ortada. O yüzden örgünün arka tarafından şöyle şuradan ipimi geçireceğim alta. Ortadaki ipi alta geçirdim. Şimdi örgünün düz yüzünü şu şekilde yerleştireceğim. Nasıl yapalım? Şöyle gözün yanından 1, 2, 3, 4, 5 ilmek yana kaydım. Şöyle 5 ilmek. Üstteki kulağın üstündeki ipi böyle alta alıyorum. Örgünün düz yüzü bu şekilde. Sonra
2 ilmek aşağıya iniyorum. 2 ilmek, 1 2 aşağıya indim. Kulağın altındaki ipi de aşağıya geçirdim. 2 ilmek var yani. Şöyle olacak. Şimdi bu ipleri içeride düğümleyeceğim birbirine. Kulaktan buraya da bir tane yapalım. Sol tarafı. Kulakların yerini değiştirdim ben. Gözle arasında 5 sık iğne mesafe vardı. 6 sık iğne mesafeye çıkardım. Yani bir ilmek daha burayı sağa, burayı sola kaydırıp sabitledim. Artık azaltmalara geçebiliriz. Sonra da bitireceğiz kafamızı. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 bir azaltıyorum. Bu 6 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 42 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. Sayım 42. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir azaltıyorum. Bu 4 sık iğne bir azaltmayı 7 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 35 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. Sayım 35. Örmeye devam edelim. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 bir azaltıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı toplamda 5 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 30 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sayım 30. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir azaltıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 24 olacak. İçerisinde elyafla dolduralım. Sıranın sonuna geldim. Sayım 24. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir azaltıyorum. 4 sık iğne bir azaltmayı toplamda 4 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 20 olacak. Sıranın sonuna geldim. Sayım 20. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir azaltma yapıyorum. Bu 3 sık iğne bir azaltmayı 4'e tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 16 olacak. İçerisine sıkıca dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. Sıramın sonuna geldim. Sayım 16. Bu son sıra artık. 1 2 sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 4 kere tekrarlayacağım bunu. 1 2 sık iğne, bir azaltma, 1 2 sık iğne, bir azaltma, 1 2 sık iğne, bir azaltma. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum.
sayım 12 oldu. 12'de bitirmeliyiz. Çünkü gövdede ip bırakmıştık. 12 sık iğne ile bitirmiştik. Boynunu örmüştük. Karşılıklı dikebilmemiz için ilmek sayıları aynı olmalı. Bu bölümde kolları, bacakları, gövdeyi ve kafa yapımını anlattım. Diğer bölümde yüz şekillendirme, peruk yapımı, forma ve şort yapımını anlatacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.